Evet, hoş geldiniz. Bugün yeni bir bölümdeyiz. 18 mi oldu Tayfun bugün? 18. bölüm galiba. Evet, bir dakika notlarıma bakayım. Artık karıştırmaya başladık. Evet, evet. Yani ikinci 18, sezonun 19. ortasına geldik. Evet. Ee, Bugün bir Viyanselci arkadaşımızla, mesleğimize çok ciddi katkısı olan bir arkadaşımızla beraberiz. Ozan Tunca. Kendisi bugün kabul etti sağ olsun bizimle görüşmeyi. Ozan hoş geldin. İyi ki geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun davet ettiğiniz için. Bugün seninle Türk Violonsel eserleri ve bestecilerinin yorumcu tarafından yaptıklarını konuşacağız ama bizim konseptimiz gereği her bölümün başında misafirimizden kendisini tanıtmasını istiyoruz. Uygun gördüğü sürede. Çünkü bu programın yayınını İngilizce ve Fransızca hatta artık İspanyolca da altyazıyla yayınladığımız için yurt dışından misafirlerimiz olduğu zaman seni tanımayanlar olabilir. Onlara bir şekilde senin kim olduğunu senin ağzından tanıtmanın daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Lütfen kendini bize bir miktar ve seyircilere tanıtırsan seviniriz. Tabii zevkle. Ben Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesiyim. Yaklaşık işte 2004'te gelmiş oldum. 2004'ten önce Amerika'daydım. 10 yıl yaklaşık Amerika'da yaşadım. Yüksek lisans doktorayı orada yaptım. Bir orkestrada çalıştım. Daha sonra Türkiye'ye geldim ve direkt Eskişehir'de çalışmaya başladım. Amerika'daki çalışmalarımdan önce de Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğrenciydim. Orada da Sayın Profesör Doktor Doğan Cangal'ın öğrencisiydim. Onun sınıfından mezunum. E, Şimdi konservatuvar ve Amerika yılları bittikten sonra Türkiye'ye döndükten sonra bir taraftan bir cello hocası olarak çalışırken ve bir cello sanatçısı olarak da sahnelere çıkmaya devam ederken bazı topluma hizmet projeleri de yapmaya başladım. Sağ olsun İzzet'in bahsettiği biraz bu katkı kısımlarının bolcası biraz oralardan da gelmiş oldu. İlk yaptığım şey aslında yine bizim konuyla da alakalı. E, ilk konser projem benim 3 Türk bestecisi üzerine anlatımlı bir konserdi. Bu Kamran İnce, İlhan Usmanbaş ve Adnan Saygun'un eserleri üzerine hem anlatıyordum hem de çalıyordum. Böylece açıklamalı konserler konseptinde bir şeydi. Fakat o sırada dikkatimi çekti ki katılım çok yüksek değil. Türkiye'de bir insan resital verdiği zaman çok yüksek bir sayıya ulaşamıyor. Ki ben bu konseri çok yerde tekrarladım. Ondan sonra dedim ki bir müzisyen olarak, bir sanatçı olarak, aynı zamanda bir akademisyen olarak insanlara bizim müziğimizi neden, bizim müziğimiz derken klasik müziği, bizim icra ettiğimiz müziği neden dinlemeleri gerektiğiyle ilgili bir dönütte bulunmalıyım, onlara yardımcı olmalıyım. Ne yapabilirim? Tek tek anlatamayacağıma göre bir kitap yazayım dedim. O zamana kadar yapmış olduğum bir çalışma değildi açıkçası. O benim ilk kitabım olmuş oldu. Dolayısıyla yaklaşık bir yıl sürdü o kitapla yaptığım çalışma. Ses dosyalarını işte Borusan Filarmoni'den aldım, Bilkent'ten aldım. Türk müzisyenlerini kullanmış oldum. Yabancı hiç kaynak kullanmadım aslında. Ve klasik müziği tanıtıcı bir kitap yazdım. Bu böyle CD ekli, aynı zamanda körlerle de paylaşılan, çünkü dedim ki sesli bir kitap olacak. Bari bu zaman körlerle de görme engelli vatandaşlarımıza da ulaşsın bu. Onların da hayatına klasik müziği sokalım. Altın Nokta Körler Vakfı ile beraber bir çalışma yaptık. CD'lerden birer tane onlara armağan ettik. Öyle çok hoş bir çalışma oldu. Daha sonra müzik yetenek testi ile ilgili çalışmalarım başladı. Orada da özellikle çocukların ama yetişkinlerin de müzik yeteneklerini fark etmeleriyle ilgili yapabileceğim çalışmalara bakmaya başladım. Akademik bu zamana kadar yapılmış tüm çalışmaları incelemeye çalıştım. Ondan sonra da bir internet tabanlı müzik yetenek testi geliştirmiş olduk Anadolu Üniversitesi'nde. Bu çalışmanın dışında da çocuk besteciler için yaptığım bir yarışma oldu. Çocuk senfoni orkestraları için yaptığım
bazı katkılar oldu. Daha sonra en son artık şeyle de çocukta 0-6 yaş grubu için çocuklara, çünkü o konuda o yaş grubuna ulaşmamız zor oluyordu. En son bez çalgılar diye çocukların sarılıp uyuyabilecekleri, küçükken kendilerine arkadaş edinebilecekleri çalgılar geliştirmeye başladık. Buna benzer pek çok topluma hizmet projesi yapmış oldum. Ama bunların tabii ötesinde bir taraftan her yıl hem solo hem de Hezarfen Ensemble diye benim içinde olduğum yıllardır 2011'den beri bir topluluk var, uluslararası bir topluluk. Modern müzik, çok genel haliyle modern müzik icra ediyoruz. Ama bolca da Türk bestecilerini de icra etmeye çalışıyoruz orada. Dolayısıyla pek çok oda müziği eserini, Türk bestecilerinin oda müziği eserlerini orada seslendirdim. Onun dışında da konserlerde işte Ulucan Trio ile beraber sıklıkla sahneye çıkıyorum. Orada da Özcan ve Birsen Ulucan'la beraber her yıl pek çok konser veriyoruz. Valla sen tabii çok yaratıcı, hiç insanların aklına gelmeyecek özellikleri olan bir meslektaşımsın. Hem mevcut viyonsel içi hem viyonsel dışı, işte bahsettiğin o best çalgılar, işte çocuk orkestrası, yani en son şimdi Milli Eğitim Bakanlığı ile bir proje yürütüyorsunuz sanıyorum, takip ettiğim kadarıyla Evet. sosyal medyadan. Yani daha bu ülkeye ne kadar bir insanın faydası olur bilemiyorum. Sağ ol. Yani ben en azından uzaktan büyük bir keyifle seyrediyorum yaptıklarını. Hakikaten ülkenin ihtiyacı olan çok büyük bir eksikliği gidermek için elinden gelenin fazlasını yaptığını görüyorum. Ki yani bunu mesleğinde ihmal etmeyerek yapıyorsun bir yandan, hem solist olarak hem oda müziği olarak. Çelis İstanbul'da ilk kuran ekipten birisin sen diye hatırlıyorum. Biz geçen haftalarda e, Turgay Evet, abiyle evet. adını geçirdik. Orada ilk isimleri sayarken biri de senin adındı, Turgay abinin aklında kalan. Yani her anlamda bu ülkeye faydası olmuş, işini doğru yapmış insan formatına çok güzel bir örneksin. Ben bu noktada artık yaptığın, çaldığın Türk eserlerine girmek istiyorum. Hangisiyle başlamak istersin? İlk hangisinden konuşalım? Bence ilk bu Amerika'dan döner dönmez yaptığım Kamran İnci'nin MKG varyasyonları, Adnan Saygun'un partitası ve İlhan Osmanbaş'ın Cello için Müzik 94 adlı eserinden başlayabiliriz. Çünkü ben onları çok defa seslendirdim. E, Yurt dışında da, Amerika'da da Louisiana Eyalet Üniversitesi'nde seslendirdim. Conway'de yine Amerika'da bir üniversitede seslendirdim. Onun dışında yine yurt dışında Malta'da enteresan, Malta Üniversitesi'nde seslendirdim. Onun dışında Türkiye'de zaten çok çalmış oldum. O konserden başlayabiliriz. Tabii. Oradaki fikrim şuydu. Ben Türk bestecilerin eserlerini bir kere kendim inceleyeyim. Biraz analiz edeyim. O sıradaki analiz becerilerim çok yüksek değildi ama yine de işte kompozisyon bölümünden sağ olsun birazcık yardımlar aldım. İlhan Osmanbaş'ta telefon görüşmeleri yaptım. Hocam burayı şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum, kaydımı gönderdim. Sağ olsun ilgilendi. Ondan sonra onların hepsini yaptım. E, Yıl kaçtı Ozan? Bunları ilk Özellikle çaldığında yıl kaçtı? İlk çalmaya başladığında Osmanbaşı. yıl 2005. Yani ben 2004'te Türkiye'ye döndüm. 2005'teki konser projem buydu. 2005, 6, 7, 3 sene boyunca ben bunları çaldım. Sık sık bu konserleri verdim. Mimar Sinan Konservatuvar'a gittim. Dediğim gibi mesela Louisiana'da 2007'de bu kaydedildi. Onun siyah beyaz nedense kayıtlar, yani görüntü birazcık eski gibi gösteriyor ama aslında 2007. Ses kalitesi oldukça iyidir ama YouTube'dan insanlar bunları ulaşıp dinleyebilirler, izleyebilirler. E, Dolayısıyla oralarda pek çok defa bunu hani sahneye getirmiş oldum. Dediğim gibi oradaki mantık analiz ederek bir yaklaşım, insanlara anlatarak, tanıtarak bir yaklaşımdı. Güzel bir çalışma oldu. Özellikle Kamran İnce'nin eserlerini merak ediyordum. Şimdi İlhan Osmanbaş'ın pek çok eseri
bir anlamda tonal dünyadan ya da pentatonik ya da ne diyelim modal dünyalardan uzakça, yani ya serialist bile diyemeyeceğimiz tamamıyla farklı bir teknikte yapılmış eserler. Genel olarak İlhan Osmanbaşı'nın eserlerinde, cello eserlerini ben daha çok tanıyorum tabii. Bu arada çok fazla, bolca cello eseri var. Ben sadece birini seslendirdim ama yani onlarla ilgili araştırma yapınca cello grubu, yani grup olarak da çalınabilecek şeyler var. Çok zengin bir repertuarı kendisi kazandırmış. Kendisi de tabii cellist. İlhan Osmanbaş ilk dönemlerinde cellist olarak başlamış. Kamran İnce'nin de benzer bir durumu var. O da cello ile başlamış. Onun da parçaları var. Ben onun MKG çeşitlemelerini, o mesela daha modal bir parçaydı. Adnan Saygın'ın pentatonik bir parçaydı. Yani beşli bir dizi üzerinden giden bir eserdi. Çünkü daha modal bir his veren. Şimdi normalde bir majör minör diziler dışına çıktığımız eserler bunlar. Dolayısıyla o tınıyla, o kullanılan diziyle beraber bizi aldıkları bir atmosfer oluyor. Parçaları iyi tanımak ve içlerinde barındırdıkları sırları, gizli kalmış noktaları fark edip insanlara çıkartabilmek önemli. Onun için zaten analiz kısmına çok özen göstermiştim. Sonrasında da İlhan Osmanbaşı'nın özellikle cello için müzik 94 eserini pek çok öğrencime öğrettim. Onlar da çalıştılar. Çünkü yeni müzik dünyasına adım atmak için çok çok güzel bir eser. Hem çok dinamik, çok keyifli ve aynı zamanda yazı tekniği de farklı olan. Dolayısıyla ben mesela onu kendim öğrenirken ilk defa da o tarzda bir eser öğrenmiştim. Çok zamanımı aldığını söyleyebilirim. Yani metronomla saatlerce çalıştım bunu kafama yerleştirmek konusunda. Çünkü tonalde ya da dediğim gibi modalde özellikleri olmadığı için o sesleri tek tek değerlendirmek gerekiyor. Böyle hoş bir çalışma yapmış olduk orada. Bu konserlerde hep üçünü bir arada mı? MKG varyasyonları 94 ve Saygun Partita mı dedin, sonat mı? Partita. Partita. Partita'yı yaptım. Üçü de solo eserlerdi. Orada benim mantık olarak şöyle düşünmüştüm. Hani bir piyanist hiç yanıma almış olmayayım. Hani bu solo repertuarla nerelere gidebilirsem gideyim, oralarda seslendireyim diye. O anlamda iyi oldu. Çünkü birbirlerinden tarz olarak oldukça farklılardı. Üç kuşak dedim ben onlara. Aslında tabii kuşak anlamında tam olarak nereye denk geldikleri, şimdi Adnan Saygın tabii ilk Cumhuriyet kuşağı bestecilerinden sayılarak Saygun düşünülebilir. 1908 doğumlu, İlhan Hoca 21 doğumlu, Kamran İnce de 1957 doğumlu. Aralarında tabii hem üslup olarak hem dönem olarak farklar var ister istemez. Var. Üçü de Biraz onu işte Üçü de bizim Ankara Konservatuvarımızın birer ya mezunu ya hocası ya bir şekilde müdürlüğünü yapmış. Her biri bir şekilde bizim taş binanın kokusunu içine çekmiş insanlar. tabii tabii. Onların hayatlarını da incelemiş oldum o sırada. Onların hayatlarından da bahsettim. Dediğim gibi Malta Üniversitesi'nde mesela orada etnomüzikoloji ile ilgilenen çok kişiler vardı. Onların ilgisini çekti oldukça. Benden sonra Kamran İnce'nin notasını isteyen, Saygun'un notasını isteyenler çıktı. Yabancı cellistlerden de çıktı. Saygun'un notasını gönderdim ben. Kamran İnce'ninkini ne yaptım bilemiyorum ama işte taratıp falan gönderdiğim yabancı cellistler oldu. Merak edenler çıktı yani. Kamran İnce'yi sen Amerika'da mı notayı aldın yoksa nasıl oldu? Yani nasıl MKG'ye ulaştın? Ben Amerika'dayken ulaştım ona. Çünkü o benim aynı zamanda Amerika'daki doktora projelerimden bir tanesiydi. Doktorada bizim yapmamız gereken işte birkaç lecture recital dedikleri anlatımlı konser konseptinde şeyler vardı.
Bir tanesi buydu zaten. Hmm. Ama orada lecture recital'da sadece Saygun Partita'yı yaptım ben. Sonra Türkiye'ye gelince dedim 2 eser daha ekleyeyim. Hani bunu daha uzun bir resital haline çevireyim. Sonra diğer şeyler. Çünkü Saygun Partita sırasında Florida Eyalet Üniversitesi'nde kütüphanede Bartok ve Saygun'un beraber çıkıp işte bu Osmaniye'de topladığı türküleri vesaire dinleme olanağı olmuştu. Oralardan da bazı çıkarımlar yapmışlığım var yani. Anladım. Peki bu Saygun Partita'yı bu paket dışında mutlaka çalmışsındır diye düşünüyorum. 5 bölüm olarak mı çaldın bazıları? Çünkü işte Rahşan hep 2 bölüm çalmış. Nil en son öyle bir şey söylemişti. Biz de az bölüm çaldık. Hep komple mi? 5'in tamamen mi çaldın partitanın? Ben açıkçası bu paket içerisinde hep seslendirdim Saygun Partita'yı. Daha sonra tek başına hiç seslendirdiğim olmadı. Sonra çünkü yine Türk bestecileriyle ilgili başka çalışmalar yaparken mesela Kamran İnce'nin Tracing adlı piyano eşlikli parçasını ve Adnan Saygun'un da piyanolu sonatına geçmiş oldum. Yani tekrar solo eserlerine dönmedim. Tek başına onları öğrencilerime öğrettiğim oldu. MKG çeşitlemelerini de öğrettim bir iki öğrencime. Saygun Partita zaten yine bizim temel sayılabilecek repertuardan ama bütün bölümünü çalan şimdi doktora da bir öğrencim var. Hani tüm bölümlerini senin de söylediğin gibi çalmak biraz şey oluyor. Özellikle ilk bölümü entonasyon anlamında falan zorlayıcıdır bayağı. İşte yani yeltenenlerin sayısı nispeten daha azdı diyebiliriz. Evet, evet. Ama tabii sonuçta hem sonatı hem partitayı saygın olarak çalmış oluyorsun. O zaman sonatlı olan projelerin ne zaman başladı? Sonatı çaldığın dönem. Tabii şimdi yine Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda hem çok sevilen, sayılan bir hocamız vardı. Azeri bir hocamız. Zöhrab Adıgüzelzade. Kendisini kaybettik 5-6 yıl önce. Ama hoca işte özellikle Rus ülkelerinde, işte Sovyet ülkelerinde çok fazla solo işler yapmış, zamanında çok solistik yapmış, oldukça iyi bir müzisyendi. Ben de onunla çalışmayı çok istiyordum. Bir şekilde bir piyano trio yaptık baştan. Sonradan dedim ki benim böyle bir konser projem var. Onunla pek çok konser yaptım ben. Onunla işte bu Saygun Sonat ve Tracing'le beraber Moskova'ya da gittik. O sağ olsun o konseri ayarlamış oldu. Ondan sonra Yıl orada kaç? da seslendirdik. Yıla bakmalıyım ama valla 2009 falan olmalı. 2009-2010'dur. Çünkü 2011'de benim kitabım yayınlandı. Ondan sonraki şeyim biraz daha değişti. Daha farklı konser projelerine geçmiş oldum. Ama 2009-2010 civarında hem Moskova'ya gittik beraber. Onun dışında Türkiye'de Adana'da işte bir Çukurova festivali vardı. Oraya gittik, orada çaldık. En önce şeyde çaldık. Boğaziçi Üniversitesi'nde Evin İlyasov'un şeyiyle, Albert davetiyle çaldık. Hall'da. Albert Evet, Hall'da. evet, evet. Ne güzel İlk salondur orası. konserimiz oradaydı. Evet, evet, evet. Ondan sonra başka bu iki konsept projenin dışında Türkiye eseri çalma fırsatın olan bir şeyler oldu mu? Solo ya da bu tip hani konçerto formunda var mı performansların? Konçerto hiç olmadı açıkçası. Bir ara konçertolarla ilgilendim. Yalçın Turan'ın konçertosunun notası var bende. Ona bakmıştım biraz. Sonra birkaç e, Semih Korucu'nun Var Olmayan Şövalye diye bir eseri geldi bana. Onun da notaları geldi ama şimdi biliyorsun orkestralarla solo konser projesi yapmak genelde hele ki tanınmayan eserlerle oldukça problematik olabiliyor. O yüzden hani oradan gelen teklifler üzerinden daha çok bana işte Dvorak, Saint-Saëns çal diye teklifler geldiği için onlarla daha çok hani solo işleri yapmış oldum. O yüzden konçertoları fırsatım olmadı.
Ama solo eserlerden Mehmet Aktuğ'un çok son derece keyifli. Oldukça da kısa, yani böyle bir buçuk ikişer sayfalık eserleri vardı. Bir tanesi Biz, bir tanesi de geçen konuştuk galiba. Scherzo Scherzo. muydu? Evet, Ha, Scherzo. onları seslendirdim. Onlar da Hezarfen Ensemble yoluyla bana geldi. Dediler ki İlhan Osmanbaş'ın Müzik 94'ünü seslendir. 2 tane de eser vereceğiz sana. Onları Trieste'de, İtalya'da seslendirdik. Onun da yılına bakacağım ama 2012 civarında olması lazım diye hatırlıyorum. Şimdi Mehmet Aktuğ'un parçaları da çok keyifliydi. Bir tanesi oldukça ne diyelim, tonal, oldukça tonal. Yani hani pentatonik ya da modal bir konsept içerisinde dahi değil. Diğeri de oldukça atonal bir parçaydı. Çok daha fazla efektlere dayanan, e, özellikle bu efektlere dayanan, sanıyorum şikayetçi olan o. Onu ben bir yıl burada konservatuarda mor sempozi olarak, yani zorunlu parça olarak da verdim. Sağ olsun diğer çelist hoca meslektaşlarımın da desteğiyle dedim ki çocuklar denesin bakalım ne olacak. Zaten kısa bir şey. Ve çaldılar bir şekilde. O da hoş bir tecrübe olmuş oldu. Valla ben de bu dönem şu an piyano eşliği yaptıramadığımız için bir Morse'u Erdal Tuğcular'a bir eserini verdim. Bakalım çocuklar ne yapacak. Süper, Çok zor değil süper. Allah'tan. Çok eğlenceli bir eser. Aynı durumdayız. Yani bizde de piyano eşliği bu dönem olmadığı için biliyorsun Hı hı. alamıyoruz çocuklara kompetisyon derslerinde. Mecburen solo bir şey bulmam gerekiyordu. Erdal Tuğcular oldu. Lisanslara da partiden 4. bölümünü verdim Saygun. Yeni bugün. Bakalım eğleneceğiz. Öyle gözüküyor. Evet, bu Mehmet Aktu, Scherzo ve Biz kaydın var mı bir yerlerde YouTube'da? Yok onlar. Onu isterdim kaydetmiş olmayı ama kaydedebilirim. Çünkü onlar en çok keyifli çalışmıştım. Yakın zamanlarda kaydetmeyi düşündüm geçen hani konuşulunca. Çok keyifli parçalar, çok da şekerler. Onun dışında da birkaç parça düşünebilirim. Şimdi mesela Mehmet Nemutlu'nun var. Elif dedim, be dedim diye bir parçası Evet, var. evet. Evet. Hasan Onu galiba Uçarsu'nun. nasıl? Hasan Hasan Uçarsın. Uçarsu'nun Mehmet Nemutlu'nun Nalbandımı var. Ha, tamam. Heh. Ben Elif dedim, be dedimi biliyorum. O O Hasan Hasan Uçarsın'ın. Uçarsu'nun. Hasan Uçarsın'ın. Tamam. Tamam. Onu ben kendim çalmadım. Biraz tam çalışıyordum. Öğrencim mezun olmak üzereydi. Küçük parça istedi. Ben de onu verdim. O kendisi mezuniyette onu çaldı. Orada tabii kendinin bir taraftan türküsünü söylemen gerekiyor. O beni Evet. bayağı zorlamıştı ama öğrencim Özge Serçeler, bilmiyorum tanıyor musunuz, şimdi yüksek lisans yapıyor. O da pek güzel türkü söylermiş. Hocam dedi, ben bunu mutlaka kendim söylemek istiyordum zaten bilmem ne falan. Söyle bakalım dedim. Müthiş derecede güzel söylüyor. Karaoke'ye falan da gidiyormuş zaten o. Ondan sonra öyle bir, yani isabetli bir şey oldu. Şeyi de bayağı şaşırtmıştık. Sınav jürisini bir anda Türkiye başlayınca falan diye. Öyle. Hasan Uçarsı bizim konuğumuz oldu. 1,5 ay oldu herhalde, değil mi? Öyle mi? Veya 2 ay oldu. Evet, kendisi bayağı detaylı bir şekilde o Elif ve Dedim'in hikayesini anlattı bize. Güzel de bir eser. En çok galiba Dilbağ çalmış, öyle anlıyorum. Evet, E, evet, onu biliyorum. Dilbağ çaldı. Dilbağ sağ olsun hani eseri hiç ihmal etmiyor. Bu Mehmet Aktuğ'un eserlerinden sonra başka çaldığın bir şey oldu mu? Solo bir eser ya da piyanolu? Solo ya da piyanolu Türk eseri olmadı. Ama ben bolca oda müziği eseri çaldım. Mesela Mehmet Nemutlu'nun Triosu'nu çaldım. Hasan Uçarsu'nun kuartetini, Söylenemeyenler galiba ismi. Onu çaldım. Özkan Manav'ın hem Triosu'nu çaldım, Toprağın Fısıldadıkları, hem yaylı kuartetini çaldım Güzel Atlar Ülkesi'nde. Ee, Onun dışında e, Berkant Gençkal'ın Triosu'nu e, ve e, Özcan
neydi soyadı şu anda hatırlayamadım ama Özkan Manav'ın şeyini, Laçinini, e, onların hepsini bolca seslendirdik. Daha da vardır. Yani bayağı bir Türk oda müziği eseri çaldığımı söyleyebilirim. Yok, o konuda yani ihmal etmiyorsun bu kadar yoğunluğun ortasında. Ben bir yandan da hani burada söylemekte beis görmüyorum. Bu kadar farklı alanlarda e, performans gösterirken Violonsel ile ilgili diğer konuları hiç ihmal etmemeni büyük bir hayranlıkla izliyorum. Çünkü kolay değil. İnsanın kafası 3-5 farklı disiplinde çalışınca yani görüyorum, hem Milli Eğitim Bakanlığı uğraşıyorsun hem öbür diğer işler var falan, ya bu bayağı yoğun bir hayatın var. O açıdan hiç yani söylenecek bir şey yok. Peki onun dışında bu Türk eserleri hakkında bize önümüzdeki dönemde yapmayı planladığın bir projen varsa ondan bahsedebilir misin? Türk eserleriyle ilgili açıkçası yani doğrusunu isterseniz bir Fazıl Say'ın şeyini almıştım. Hem notalarını aldım, birazcık da çalıştım. Dört şehir parçalarını. İşte sonat gibi bir anlamda herhalde ama dört ayrı parça aslında onlar. Onları bitirmeyi planlıyorum. Bir aklımda öyle bir şey var. Şimdi tabii sezon kapalı olduğu için ne yapsam elimde kalmış oluyor. O yüzden şimdi bolca işte başka konçertolar var elimin altında. Onları çalıştım. Kabalevski ikinci konçerto, Shostakovich falan kendimi hani zinde tutmak istediğim için. Ama Türk eseri anlamında şimdilik öyle bir plan var. Ee, Onun dışında Öğrencilerine çaldırdığın bir şeyler var mı Türk eserlerinden bu Morse'lar dışında? Adnan Saygın Partita'nın en azından birkaç bölümünü mutlaka çaldırmaya çalışıyorum. Sonatı genelde lisans üstlerine mutlaka yaptırıyorum. Sonat çünkü piyanolu sonatın bazı kısımları var. E, Böyle biraz daha blok çalışan birisi Adnan Saygın. Yani blok blok kısımlar var. Hem tempo değişiklikleri hem atmosfer değişiklikleri olarak. Özellikle son bölümünde Adnan Saygın Sonatı'nın mesela öyle bir blok hissi çok fazla var. Birinci bölümde de var. O füg kısmı tamamen bambaşka bir dünya. Ve piyano eşliğiyle onları denk getirip yapabilmek de zorca olabiliyor. O yüzden onları öğretmeye çalışıyorum. Saygın başta diyebilirim. İlhan Osmanbaşı da genelde mezuniyet döneminde işte öğrencilerim ne diyelim modern müziğe bir adım atsın diye düşündüğüm ana eserlerden bir tanesi. İnsan genelde tabii kendi çaldığı şeyleri öğretiyor ama bu Mehmet Aktuğ'un parçalarını biraz daha fazla öğretebilirim. Özellikle çünkü biz daha genç yaşlarda lisans 1-2'de de gayet iyi gider. Lisansın son yıllarında o Şeker Soda gayet iyi bir fikir olabilir diye düşünüyorum İlhan Osmanbaş'la beraber. Evet, yani o müfredatta bizde tabii Ankara'nın biraz konusu bu. Bizde sadece sanat yeterlikte Türk zorunlu eser olması bir sıkıntı hepimiz için. Yani bizim onu bir şekilde hocalı olarak, bu hepimizin, senin benim sorunumuz. Evet. Daha erken yaşlarda Türk eserini bir şekilde müfredatın içine bir yerlere tıkıştırmamız gerekiyor. En azından bu kadar eser olduğunu öğrendikten sonra. Sana ben bir soru sorayım. Şu an Türk eseri sayısının kaç olduğunu tahmin edebiliyor musun? Bizim bulduğumuz iş bayağı yoğun. Burada bu arada Ozan'a bir konuda teşekkür etmek istiyorum. Bu konuda inanılmaz her zaman desteği oldu. Ta kitap zamanından beri, Pınar'la biz çalışırkenki dönemden beri hep ben ne zaman bir şey sorduysam hep olumlu anlamda hep arkamızda durdun, hep destek oldun. Şu an geldiğimiz noktayı tahmin edebiliyor musun? Kaç esere geldik? Vallahi merak ediyorum. Cello eserleri Aslı bir sanırım. söyler misin? Şu an kaçtayız? Şu an 293 eserdeyiz. 293 tane Oo, Türk eserimiz var. Evet. müthiş, müthiş. Ki her geçen gün ekleniyor aslında bakarsanız yenilerini bulmaya devam ediyoruz. Evet, yani iş bizim o Pınar'la başladığımız noktanın çok 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 ötesine geldi o zaman. O zaman Harika. 70'lerdeydik. Şimdi geldiğimiz nokta 293. Yani ben bile inanamıyorum geldiğimiz noktaya. Çok bambaşka bir yerdeyiz. Hiç Müthiş. aklımıza gelmeyen besteciler çıkıyor. Aklımıza gelmeyen eserler çıkıyor. Yani biri söylese hadi canım diyeceğim bir sürü bestecinin eserlerini buluyoruz. O anlamda çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Evet. Ee, O anlamda senin de
seslendirme anlamında desteğini bekliyorum eğer arzu edersen. Peki. Elimizden geldiği kadar bu konuda öğrenciler çünkü çaldıkça bu iş yayılacak. Öğrenciler Kesinlikle. çalmadıktan sonra seninle benimle olacak iş değil. Kesinlikle Dilba sağ değil ama olsun çok şey uğraşıyor. konusunda da çok haklısın bence. Hocaların ya da işte profesyonel çelistlerin önce kendilerinin çalmalarında fayda oluyor. Çünkü insan bildiğini öğretiyor. E, işte kendi hiç çalmadığı bir parçayı öğretirken zorlanabiliyor ya da tercih etmiyor çünkü bilmiyor. O yüzden haklısın. Biz de en kısa zamanda bu kadar da fazla bulduysanız onlardan biraz üstlenip çalarak katkıda bulunmalıyız. Mesela İlhan Hoca'nın eserleri evet çok kendine has, çok farklı, daha farklı bir müzikal olgunluk gerektiriyor ama arada nispeten daha öğrencilere verebileceğimiz birçok e, hadi canım dediğimiz gayet çalınabilir. İşte bahsettin ya Mehmet Aktuğ'dan falan. Yani birçok öyle daha öğrencilere verebileceğimiz eserler de olduğunu gördük. Ben bu konuda bunların hep seninle bir işbirliği yapacağımızdan eminim. Yani sizin ekip zaten çok iyi. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı hepsi pırıl pırıl bir sürü insan. Hepsi de arkadaşlarım. Oradan eminim bu konuda destek alacağız. Ee, Kesinlikle. Yani birkaç aydır bu pandemi bize çok yaradı. Hep birlikte Aslı da sağ olsun şu an ciddi emek sarf ediyor. Ciddi bir yere getirdik. Yani 290'lar çılgın bir nokta. Ee, Tabii. Kesinlikle. Mesela Doğan Hoca'yla röportaj yaptığımızda kaçtık? 230 muydu? Aslı öyle bir şeydi. Daha bile Ee, azdık. 190 küsürdük sanıyorum. Yani ki Doğan Hoca ile Evet. biz Şubat'ın ikinci haftasında yaptık röportajı. O zaman Hoca ile 190'ları konuşuyorduk. Şu an 290'lardayız. Yani 3-4 ayda geldiğimiz yere ben bile inanamıyorum açıkçası. Müthiş. Elinize sağlık. Gerçekten çok önemli bir hizmet bu. Bunların notalarını tespit etmekte, kayıt olanların kayıtlarını tespit etmekte de yardımcı oluyorsunuzdur büyük ihtimalle, değil mi? Evet, evet, evet. Yani bu tahmin edebileceğin gibi şu an konuştuğumuz röportaj kısmı işin buzdağının suyu üzerinde gözüken kısmı. Asıl aşağıda kocaman bir gövde var. Çok da insanlar sağ olsunlar yani çok bir iki istisna dışında herkes çok ciddi fayda ve destekte bulunuyor bize. O anlamda çok şanslıyız yani gayet güzel gidiyor. Hani onu da şu an seninle paylaşmış olmak istedim. Çünkü sizin gibi iyi hocalar, örnek insanlar bu işe ne kadar çok katılırsa biz o kadar bu işi kolay yürütürüz. Sonuçta bu hepimizin hazinesi. Türk Yonsel eserleri bana ait bir Mutlaka. şey değil. Hepimizin Türk varlığımız. Ne kadar büyütürsek o kadar iyi diye düşünüyorum. Kapatmadan son söylemek istediğiniz bir şey var mı Tayfun Bey? Sormak istediğiniz. Yok, ben yine tanıdığıma çok memnun oldum. Ozan Evrim Tunca çok çalışkan bir konuk, örnek alınacak bir konuk. Gençler Tamam. keyifle izlesin, takip etsin, hiç durmuyor. Ona enerji diliyorum, devam diyorum. Sadece kolay gelsin diyorum. Aslıcığım, Teşekkür ederim. Ozan'a soracağım bir şey var mı? Soracağım hiçbir şey yok. Ben de tekrar çok teşekkür etmek istiyorum. Umuyorum yakın zamanda Mehmet Aktuğ kayıtlarınızı dinleme şansımız olur. Çünkü sizin kayıtlarınızı çok dinliyoruz ve oradan çok biz de öğreniyoruz. YouTube kanalınızı da bayılıyoruz. Aynı zamanda ders videolarınızı mutlaka izliyoruz. Çok teşekkür ederiz paylaşımlarınız için. Sağ olun, sağ olun. Çok Ozan'cığım teşekkürler. son söylemek istediğin bir şey var mı? Yoksa kapatalım mı? Nasıl istersin? Teşekkür ediyorum ben davet ettiğiniz için. Sağ olun. Ben de elimden geldiğince katkıda bulunmaya çalışacağım kesinlikle. İyi ki konuştuk. Yani sen hakikaten bu ülkede bu iş için çok önemli bir figürsün. Konuşmuş olmaktan dolayı teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diliyorum. Bye bye. Bye bye. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.